Hyundai i20 Coupe ile birlikteyiz. i20'nin sporcu kostümü giymiş kardeşi olan i20 Coupe, uygun fiyatlı ve böylesine güzel görünen bir kupe arayanlar için gayet iyi bir seçenek gibi görünüyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Gelin hep beraber inceleyelim. i20 Coupe'nin tasarımı aynı genleri taşıdığı 5 kapılı kardeşiyle benzerlikler taşısa da aslında bir hayli farklı. Çok daha dinamik görünüme sahip altıgen panjurlu tampon, daha yatık ağ sütunu ve daha kaslı görünen arka çamurluklar i20 Coupe'nin dikkat çekmesini sağlıyor. Standart olarak sunulan bagaj üstü spoiler ve tasarım oyunlarıyla farklılaştırılmış arka tamponla Coupe'nin sportif karakteri pekiştirilmiş. i20 Coupe de tıpkı kardeşi gibi Hyundai Assa'nın İzmit'teki fabrikasında üretilip yurt dışına buradan ihraç edilen bir model. Yani i20 Coupe için de bir nevi yerli diyebiliriz. i20 Coupe'nin kokpit tasarımı genel olarak kardeşiyle aynı. Buradaki en dikkat çekici farklılık gövde renginde kullanılan aksesuarlar. Tabii bir de daha iyi desteklere sahip ön koltuklar. İç mekan sportif değil ama kesinlikle kullanışlı. Burada küçük eşyalarınız için hem vitesin önünde hem de vitesin arkasında gayet yeterli alanlar sunulmuş. Klima ve müzik sistemi kumandalarına erişim ve kullanım son derece kolay. Arka sıraya tabii ki ön koltukları yatırarak geçiyorsunuz. Geçiş zor değil, yaşam alanı da yetişkinlerin zorlanmadan oturabileceği genişliği sunuyor. Ben 1.78 boyundayım ve benim ideal sürüş pozisyonumdayken arkada rahat bir şekilde oturabiliyorum. İyi diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi ise alçalan tavandan dolayı biraz azalıyor ama yine de bence kötü değil. 310 mililitrelik bagaj hacmi, boyutları ve sınıfı için gayet iyi. Buradaki tek sıkıntı yükleme eşiğinin biraz yüksek olması. Gelelim i20 Coupe'nin motor ve sürüş özelliklerine. Coupe sadece 1.4 litrelik benzinli bir motorla satılıyor. Bu motoru isterseniz 6 ileri manuel şanzımanla, isterseniz 4 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Benim test ettiğim araç manuel şanzımanlı. Motorun gücü için ancak yeterli tanımlaması yapabilirim. Daha iyi demek isterdim ama ne yazık ki mümkün değil. Atmosferik beslemeli benzinli motor pek canlı değil ama hakkını da yememek lazım. 100 beygirlik gücü ve 135 Nm'lik torkuyla günlük kullanım beklentinizi bence karşılıyor. Fakat i20 Coupe'nin sportif görünümünü pekiştirecek bir performans beklentiniz varsa onu bulamayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Onun için ileride seriye eklenmesi beklenen turbo beslemeli 1.6 litrelik benzinli motoru beklemek gerekecek gibi görünüyor. 6 ileri manuel şanzıman belirgin yolları ve yumuşak debriyaj pedalı sayesinde çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Ancak kısa oranlı yapısı nedeniyle 6. viteste saatte 100 km hızla ilerlerken devrin 2750'de 120 km hızla ilerlerken de 3250'de olması sürüş konforunu bence olumsuz etkiliyor. Her ne kadar motoru canlı tutmak için bu tercih yapılmış olsa da o süratlerde motorun bu kadar yüksek devirde çalışıyor olması sesin kabine girmesine neden oluyor. Ayrıca bu durumdan ötürü yüksek süratlerde giderken tüketim de artıyor. Ben Coupe'yi 5 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 300 kilometre yol yaptım. Şu anda yol bilgisayarında bana 8.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Çoğunluğu açık yolda, karma kullanımda fakat ara ara performanslı bir şekilde kullanımıma göre bence bu değer hiç de fena sayılmaz. Coupe'nin süspansiyon konforu iyi, amortisör darbeleri iyi bir şekilde filtrelemeyi başarıyor. Sürüş özelliklerinin bu anlamda konforlu olması bence i20 Coupe'nin kullanışlılığını arttırmış. Virajlarda otomobilin dengesini bozmazsanız keyifli ve güvenli bir şekilde dönebiliyorsunuz. Direksiyon ağır değil, bu nedenle kolay kullanılıyor. Yönlendirme isteklerine de makul cevaplar verebiliyor.
i20 Coupe sportif tasarımı ve bence uygun olan fiyatıyla gençler için gayet iyi bir seçenek gibi görünüyor. Eğer performans konusunda büyük beklentileriniz yoksa i20 Coupe ile mutlu olabileceğinizi söyleyebilirim. Görüşmek üzere. Önümüzdeki haftalarda izlemek istediğiniz modelleri videonun altına yorum olarak bırakmayı, bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.